Hepinize merhaba, Gaziantep'ten sevgiler, selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem bereketli hem doyurucu hem de gerçekten çok lezzetli Gaziantep'imizin meşhur Ali Nazik yemeği tarifiyle geldim. Bayat ekmekleri değerlendirmek adına ben Ali Nazik'i bu şekilde yapıyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Bismillah deyip yemeğimizde kullanacağım 3 adet patlıcanı ocağın üzerinde közlemekle başlıyorum. Ben patlıcanları bu şekilde ocağın üzerinde közlüyorum. Sizler isterseniz közmatiğiniz varsa onun içerisinde daha pratik bir şekilde de közleyebilirsiniz. Közlenen patlıcanların kabuklarını soyuyorum ve daha sonra baş kısımlarını kesip uygun bir tepsinin içerisine alıyorum. Soyduğum patlıcanların üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum ve daha sonra bu şekilde benim zeytin kırdığım tokmağım var. Onunla eziyorum. Sizler isterseniz doğrayıp daha sonra kaşığın tersiyle isterseniz bir bardak yardımıyla da ezebilirsiniz. Daha sonra üzerine bir diş sarımsağı ezerek ekliyorum. Sarımsağın ardından 500 gram süzme yoğurdu ekledikten sonra şöyle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ocağın üzerinde pişen patlıcan gerçekten çok lezzetli oluyor. Sanki közde pişirmişsiniz gibi. Ama sizler isterseniz daha pratik olması adına tepsinin içerisine dizip fırında da pişirebilirsiniz. Videonun başında da söylediğim gibi orijinal Ali Nazik'te pide kullanılmıyor. Ama ben geceden kalma pideleri değerlendirmek için bu şekilde kullanıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Geceden kalma 2 adet pideyi çok küçük olmayacak bir şekilde doğruyorum. Elinizin altında pide yok ise somun ekmeğiyle de yapabilirsiniz. Bayat olması şart değil. Ben değerlendirmek adına yapıyorum. Sizler isterseniz taze ekmekle de yapabilirsiniz. Uygun bir tavanın içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Ve tereyağı şöyle biraz erimeye başladıktan sonra dilimlediğim pideleri ekliyorum. Ara ara çevirerek şöyle pideler biraz gevrekleşene kadar ocağın üzerinde tutuyorum. Mutlaka ara ara karıştıralım lütfen. Pidelerin rengi döndükten sonra hiç soğutmadan yarısını servis tabağının içerisine alıyorum. Bu verdiğim ölçülerle 4 kişilik yemek rahatlıkla çıkıyor. Hatta porsiyonları bir tık azaltarak 5 kişilik de yapabilirsiniz. Aynı tavanın içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ve daha sonra 300 gram az yağlı kıymayı ekliyorum ve kıymanın rengi dönene kadar kavuruyorum. Kavrulan kıymanın içerisine küçük küçük doğradığım bir adet kırmızı biber ve bir adet yeşil biberi ekleyip tekrar biraz kavurmaya devam ediyorum. Daha sonra içerisine kabuklarını soyup küçük küçük doğradığım bir adet domatesi ekliyorum. Daha sonra baharatlarını ekliyorum. Ben baharat olarak tuz, pul biber, toz biber ve biraz da karabiber ekledim. Baharat eklerken ölçü vermiyorum. Sizler tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yüksek ateşte baharatlarla birlikte şöyle biraz kavurduktan sonra artık ocaktan alıyorum. Servis tabağının içerisine aldığım pidelerin üzerine hazırladığım patlıcanlı yoğurtlu sosun yarısını ekliyorum. Daha sonra üzerine hazırladığım kıymalı harcı ekliyorum. Ben kıymayı kavururken yağ eklemiştim, tereyağı eklemiştim. Ekstradan üzerine yağ eklemedim. Sizler isterseniz birazcık tereyağını kavurup üzerine dökebilirsiniz. Altı pideli Ali Nazik'imiz artık servise hazır. Sizin de gördüğünüz gibi mis gibi gözüküyor. Ali Nazik'le birlikte bizim yaz aylarında hiç soframızdan eksik etmediğimiz, hemen hemen her yemeğin yanında tükettiğimiz Antep topak biberiyle servis ediyorum. Evet, bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yapıp deneyeceklere afiyet şifa olsun. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.